Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Garden Leave nedir ve Garden Leave'in nasıl bir avantajı var ve sonrasında vize durumunuz ne olacak? Bununla ilgili bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Garden Leave nedir? Birazcık da bundan bahsedeyim. Garden Leave benim burada öğrendiğim bir olgu olduğu. Şöyle ki şirketiniz size diyor ki işte Hakan bugünden itibaren çalışmana gerek yok. Biz seni işten çıkartıyoruz. Ancak Garden Leave'in başlıyor. İşte benim Garden Leave'im 3 aydı. Garden Leave şu oluyor. Siz şirketinizin size sözlü beyanından sonra çalışmıyorsunuz. Çalışmak zorunda değilsiniz. Hiç kimse de o dakikadan sonra sizi bir dakika bile çalıştıramaz. Zorlayamaz buna. Sadece ne olur? İşte offboarding olur. Yani bildiklerinizi diğer kişilere aktarma olabilir. İşte bilgi paylaşımı şu bu. Onları zaten yapmakla yükümlüsünüz. Ama onun dışında bir dakika bile çalışmak zorunda değilsiniz. Ve en güzel noktalarından biri çalışmadığınız halde Garden Leave'iniz boyunca size şirket maaşı yatırmak zorunda. Ve siz bu Garden Leave boyunca yine hala sigortalı çalışan olarak görünüyorsunuz. Bu vize durumunda çok avantajınız oluyor. Ben resmi olarak aslında Kasım'dan beri işsizim. Ancak onun 3 ay öncesinde işsiz kaldığımı öğrendim. Yani Temmuz'un 13'ünde işsiz kaldığımı bana söylediler ve 3 ay çalışmasam da maaşım yattı. 3 ay sonunda resmi olarak işsiz kalmış oldum. Bu da bana ne gibi bir avantaj sağladı? 3 ay ekstradan iş arama avantajı sağladı. Birazcık da aslında vize durumuna değineyim. Dediğim gibi ben 1 Kasım itibariyle işsiz kaldım ve şunu da öğrendim ki Blue Card'ınız default olarak 6 ay boyunca hala geçerli. 6 ay boyunca çalışmasanız bile Blue Card'ınızın bütün hakları sizde saklı kalıyor ve 6 ay boyunca bu Blue Card'ınızla iş arayabiliyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? Benim durumumda 1 Kasım 2023'te resmi olarak işsiz kaldım ve 30 Nisan 2024'e kadar aslında benim Blue Card'ım hala geçerli. Diyelim ki 30 Nisan 2024 tarihine kadar iş bulamadım. O zaman ne oluyor? O zaman yine aşağıda linki vereceğim. O linkteki B1, B2, B3 formunu dolduruyorsunuz ve bir vize uzatma talebinde bulunuyorsunuz. Tabii bu talebi yaparken, bu talepte bulunurken bütün yaşadığınız durumları en ince ayrıntısına kadar bir doküman halinde topluyorsunuz. Görüştüğünüz yerler, kaç step'te kaldınız, ne kadar görüştünüz, görüşme sürelerinizin arasında ne kadar zaman farkı vardı, sektörün ne kadar kötü olduğuyla alakalı, işte şirketlerin işe alımları durdurduğuyla alakalı böyle olabildiğince kanıt toplayıp onları doküman haline getirip uzatmaya başvurabiliyorsunuz. Ben daha yeni başvurdum, daha neticelenmedi sonuç. Onun sonucunu bekliyorum. Ancak bazı arkadaşlarımın bana söylediğine göre onlara 1-6 ay daha süre tanınmış. Ancak kimisinde vize tipi iş arama vizesine döndürülmüş. Kiminde vize tipi yine Blue Card olarak devam etmiş. Bu da yine aslında bulunduğunuz eyalete göre, sizinle kişisel olarak ilgilenen memurun inisiyatifine göre ya da sizin pozisyonunuz ve vize tipindeki özel maddelerinize göre değişiklik gösterebiliyor. Evet, Garden Leave ile ilgili bildiklerim şimdilik bunlar. Eğer siz de Garden Leave ile ilgili daha farklı şeyler biliyorsanız lütfen yorumlarda bizimle birlikte paylaşın. Beraber bilgilenelim ve öğrenelim. Şimdilik bu kadar. Kanalı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.